Beyninizin gerçeği yalnızca izlemekle kalmayıp onu seçtiğini söylesek, kuantum fiziğinde ortaya atılan cesur bir teori tam da bunu söylüyor. Bu videoda kuantum fiziği ile bilinç arasındaki bu şaşırtıcı bağlantıya derinlemesine dalacağız. Konumuz beyin merkezli çoklu blok dünya yorumu. Kısaca BCMBWI, Brain Centric Many Block Worlds Interpretation. Eğer bu teori doğruysa beynimiz ile gerçekliğin dokusu arasında ölçülebilir bir bağ olabilir. Önce bildiklerimizle başlayalım. Kuantum dünyasında işler günlük hayattan epey farklıdır. Örneğin süperpozisyon denilen tuhaf bir durum var. Bir parçacık ölçüm yapmadan önce aynı anda birden fazla durumda var olabiliyor. Fakat biz ölçüm yaptığımızda, yani baktığımızda tek bir kesin sonuç görüyoruz. İşte o anda süperpozisyondaki tüm diğer ihtimaller ortadan kaybolur. Sistem tek bir duruma, dalga fonksiyonunun çöküşü dediğimiz süreçle düşer. Yani evrene bir soru sorarız ve evren zar atıp tek bir cevap verir gibi görünür. Peki bu cevap nasıl ve neye göre seçiliyor? Klasik yorumlara göre, örneğin Kopenhag yorumu, seçim tamamen rastgeledir. Ölçüm anında doğal olasılıklardan birini çekip alır ve diğerlerini yok sayar. Everett'in çoklu dünyalar yorumu ise daha da dramatik bir tablo çizer. Aslında tüm sonuçlar gerçekleşir, evren dallanır, her olasılık farklı bir paralel dünyada devam eder. Biz de bu dallardan birinde yaşamaya devam ederiz. Başka yaklaşımlar da var. Kübizm, kuantum olasılıklarının sadece kişisel bir bilgi durumu olduğunu söyler. İlişkisel kuantum mekaniği ise gerçeklik her gözlemciye göre farklıdır der. Fakat bu yorumların ortak noktası hiçbiri beynin fiziksel durumunu denkleme dahil etmez. Bu teoride ise kuantum belirsizliğin ortadan kalkmasında ölçümü yapan bilinçli beynin rolü olabileceği öne sürülmüştür. Bu teoriye göre evren bütün olası olayların yer aldığı dev bir 4 boyutlu blok olabilir. Geçmiş, şimdi ve geleceğin bir arada var olduğu bir blok evren. Tüm alternatif sonuçlar bu blok evren yapısında süperpozisyon halinde duruyor. Ta ki bir seçim yapılana kadar. Ve işte o seçimi yapan şey ölçüm cihazından ziyade beyniniz olabilir. Beyin merkezli çoklu blok dünya yorumu adından da anlaşılacağı gibi beyin merkezli. Yani yorum bilinçli bir gözlemcinin beynine odaklanıyor. Bu yaklaşım der ki gerçeklik birden fazla blok evrenden oluşur. Tıpkı Everett'in paralel dünyaları gibi. Ama burada her dünya geçmişi ve geleceği ile tam bir blok evren. Siz bir ölçüm yaptığınızda veya bir olaya tanık olduğunuzda bu blok evrenlerden hangisinin sizin gerçekliğiniz olacağını beynin içsel durumu belirler. Beynimiz bunu nasıl seçiyor? Burada kilit kavram beynin içsel koheransı veya başka bir deyişle nöral eş zamanlılık. Beynimizde milyarlarca nöron elektriksel sinyaller gönderiyor ve bunlar belirli ritimler, dalgalar oluşturuyor. Zaman zaman nöral aktivitelerimiz yüksek bir düzen ve uyum içinde oluyor. Örneğin derin konsantrasyonda veya meditasyonda beynimiz senkronize dalgalar sergileyebiliyor. Koherans tam olarak bu uyumlu, düzenli beyin etkinliği demek. Bu teoriye göre beyninizin bu iç düzeni adeta bir dümen gibi davranıyor. Evrenin bloklar halinde tüm olasılıkları koca bir harita gibi ise sizin bilinçli zihniniz o haritada bir rotayı izleyen kaptan gibi. Beyninizin koheransı harita üzerindeki kollar arasından hangi yola sapacağınızı incelikle yönlendiriyor. Başka bir benzetmeyle evren birçok seçenekli macera kitabıysa seçimler yaptığınız kitaplar vardır. Bütün olası sonlar kitapta yazılıdır. Siz sayfaları çevirdikçe seçimleriniz hikayenin gidişatını belirler. İşte bu teori der ki bilincinizin beyin hali bu kitapta hangi sayfaya geçeceğinizi belirleyen görünmez bir el gibi. Tüm alternatif bölümler mevcut ama siz tek bir hikayeyi yaşayarak ilerliyorsunuz. Bu fikir hayli orijinal. Klasik Kopenhag yaklaşımında böyle bir seçim katmanı yok. Many Worlds her olasılığı olduğu gibi bırakıyor. Seçimi bypass ediyor. Evet, tüm olasılıklar var ama hangi olasılığın senin gerçekliğin olacağını senin beynin belirliyor. Bu kuantum dünyasına adeta ekstra bir katman ekliyor. Nörofiziksel bir katman. Daha somut düşünelim. Diyelim ki önünüzde basit bir kuantum olay var. Radyoaktif bir atom önümüzdeki bir saat içinde bozulabilir de bozulmayabilir de. Kuantum teorisine göre atom ölçüp bakana kadar iki durumda birden bulunur. Hem bozulmuş hem bozulmamış olarak. Klasik olarak siz ölçtüğünüz an bu süperpozisyon çökecek ve ya bozulduğu sonucunu ya da bozulmadığı sonucunu göreceksiniz. Beyin merkezli çoklu blok evren teorisine göre ise hayır, tam olarak değil. Bu iki olası gelecek evrenin blok haritasında iki farklı yol demek. Ve sizin beyninizin o anki durumu
bu yollardan birine doğru bir eğim veriyor olabilir. Mesela beyniniz çok yüksek koheransta, çok senkronize bir durumda olsun. Belki odaklanmış anda kalmışsınız. Bu yorumda belki de atomun bozulmama olasılığı biraz daha ağır basacak ve siz bozulmadığı bir gerçekliğe adım atacaksınız. Tersi senaryoda zihniniz dağınık ve kaotik ise belki atomun bozulma ihtimali azıcık artacak ve siz o sonucu gördüğünüz bir dalı yaşayacaksınız. Sonuçta iki ihtimal de vardı. İkisi de evrenin büyük planında mevcut. Hangisinin sizin gerçeğiniz olduğunu belirleyen faktör beyninizin o anki ayarları diyebiliriz. Sanki beyin bir radyo alıcısı ve evrenin tüm ihtimal frekansları arasından hangisine kilitleneceğini ayarlıyor gibi düşünebiliriz. Bu seçim bilinçli bir irade gibi düşünülmeyebilir. Yani hadi bakalım zihnimizle elektronu şuradan geçireyim demek değil bu. Beynimizin farkında olmadan yaptığı fiziğin derinliklerine etki eden bir uyumlanma. Ama yine de müthiş bir şey. Bilinç evrenin gidişatına pasif değil aktif bir katkı yapıyor. Bu noktada diyebilirsiniz ki bilim bunun neresinde? Test edilmeden bunlar hayal olarak kalır. Bu teoriyi özel yapan şeylerden biri de bu. Test edilebilir olması. Çoğu kuantum yorumu maalesef farklı bir deneysel sonuç öngörmez. Sadece aynı olayları farklı felsefi şekilde açıklar. Bu yüzden hangisinin doğru olduğunu deneylerle söylemek imkansıza yakındır. Fakat bu teori kendini ortaya atıp diyor ki beni sınayabilirsiniz. Önerilen testlerden birine bakalım. EEG ile beyin ölçümü ve kuantum rastgelelik testi. Diyelim bir deneyin beynine EEG elektrotları bağladık. Beyin dalgalarını gerçek zamanlı izliyoruz. Aynı anda bir kuantum olayı gerçekleştiriyoruz. Mesela bir fotonu yarı gümüşlenmiş bir aynadan geçirip %50 olasılıkla dedektör A'da veya B'de kayıt alıyoruz. Şimdi bu teori der ki, eğer gerçekten beyin koheransı kuantum sonucunu etkiliyorsa EEG verileriyle dedektör sonuçları arasında çok hafif de olsa bir korelasyon çıkmalı. Yani ölçüm yaptığımız an deneyin beynindeki dalgalar çok düzenli ise fotonun A dedektörüne gitme olasılığı %50 değil %51 çıkabilir. Beyin daha kaotik haldeyken B'yi tetikleme ihtimali artabilir. Elbette farklar küçük olacak. Beyniyle zar atıp hep 6 getirme gibi mucizevi bir etki beklenmiyor. Ama istatistiksel olarak yüz binlerce tekrar sonrası zayıf da olsa bir beyin dalga kuantum sonuç bağlantısı yakalanabilir. Böyle bir deney yapılır ve hiçbir korelasyon bulunmazsa ne olacak? O zaman bu teori büyük ölçüde yanlışlanmış olacak. Yani teori yanılmış diyeceğiz. Yok eğer korelasyon bulunursa bilim tarihinde çığır açıcı bir keşifle karşı karşıyayız. Zihnin kuantum düzeyde fiziksel gerçekliğe etki ettiğine dair bir kanıt. Bu teoriyi daha iyi anlamak için onu diğer kuantum yorumlarının yanına koyup bir bakalım. Kopenhag rastgelelik der. Everett hepsi olur der. Kübizm herkesin gerçeği kendinde der. İlişkisel yorum olaylar gözlemciye göre izafidir der. Hiçbiri beynin fizyolojisini kuantum sonucunu belirler demez. Bu yorum fizik ile sinir bilimini birleştiren çok özgün bir bakış sunuyor. Test edilebilirlik konusunda diğerlerine göre yine önde. Kavramsal açıklık bakımından bu teorinin ilginç bir dengesi var. Bir yanda konsepti anlamak için beynin rolü gibi somut bir şey var. Bu Manyverse'ün sonsuz evrenler bulmacasından daha sezgisel gelebilir. Yani beyin bir yol seçiyor imajı. Her ölçümde evren kopyalanıyordan daha sindirilebilir belki. Deneysel empirik dayanak meselesine gelince bir deneysel desteğe sahip değil ama nörofizyoloji ve bazı dolaylı kuantum deneyleriyle sıkı bir bağ kuruyor. Örneğin 1980'lerden beri bazı cesur deneyciler insanların zihniyle rastgele sayı üreteçlerini etkilemeye çalıştı. Princeton'daki Peer laboratuvarı gibi. Elde çok güçlü sonuçlar çıkmadı ama ufak tefek istatistiksel anomaliler rapor edilmişti. Ayrıca zamanda geriye etki gibi kulağa bilim kurgu gibi gelen fikirleri de gerçek deneylerle ilişkilendiriyor. Laboratuvara girebilir şeylere odaklanması onu diğer zihin evreni etkiler söylemlerinden ayırıyor. Felsefi derinlik konusunda da bu teori birbiriyle bağlantılı bir sürü büyük fikri harmanlıyor. Zaman felsefesi, blok evren ve zamanın doğası, özne-obje ilişkisi, gözlemcinin gerçeklikteki yeri, nedensellik ve özgür irade, beyin seçim yapıyorsa kader nedir? Gerçekliğin ontolojisi, tüm olasılıklar var mıdır yoksa tek bir gerçek mi var? Hepsi bu yorumda bir araya geliyor. Dahası zaman simetrisi gibi ileri fizik kavramlarını bedensel zihin kavramlarıyla birleştiriyor. Fiziği sadece soğuk parçacık denklemleri olmaktan çıkarıp sizin benim gibi düşünen varlıkların da denklemin parçası olduğu bir kozmos tablosu çiziyor. Bu da felsefi açıdan çok zengin bir perspektif. Blok evren kavramını duymuşsunuzdur. Bu fikir Einstein'ın görelilik teorisinden doğdu ve sonsuzculuk eternalizm olarak da biliniyor. Blok evren düşüncesine göre geçmiş, şimdi ve gelecek aslında eşit derecede gerçektir.
Hepsi uzay zaman blokunun içinde birer noktadır. Yani zaman akıp giden bir nehir gibi değil, tüm nehir birden mevcut. Biz içinde yüzüyoruz gibi. Bizim için geçmiş dediğimiz şeyler de bir şekilde uzay zamanının bir köşesinde duruyor. Gelecekte öyle. Kuantum mekaniğinde John Wheeler, Bryce David gibi fizikçilerin çalışmaları tüm evreni tek bir devasa dalga fonksiyonu olarak ele alır. Ünlü Wheeler-David denklemi H omega eşittir 0 formuyla evrenin dalga fonksiyonunun zamandan bağımsız olduğunu gösterir derler. Bu evrenin bir saat parametresi yok. Her şey bir kerede orada demek gibidir. İşte çoklu blok dünya ifadesi buradan geliyor. Kuantum düzeyde evren tek bir blok halinde değil, birden fazla blok halinde hayalet gibi üst üste bulunabilir. Evren için birçok farklı senaryo yazılmış ve hepsi olası. Bir diğer derin mesele ise nedensellik ve retrokazalite, geriye nedensellik. Fiziğin temel yasaları çoğunlukla zaman simetriktir. Yani denklemlerde t yerine eksi t koysanız fizik kuralları bozulmaz. Kuantum dünyasında da özellikle bazı deneylerde sanki gelecekteki bir ölçüm kararı geçmişteki bir olayı etkiliyor gibi sonuçlar çıkar. Örneğin gecikmeli seçim kuantum silgi deneylerinde parçacığın geçmişte dalga mı, tanecik mi gibi davrandığı, gelecekte yapacağınız bir ölçüme göre belirlenebiliyor. En azından sebep-sonuç ilişkisini hislerimizle sorgulatacak şekilde tuhaflık var. Fizikçiler bunu gelecek geçmişi belirledi diye anlatmayı sever. Aslında olan şey tüm deneyin geçmiş artı geleceğin tutarlı bir şekilde tek bir kuantum durumu oluşturmasıdır. Yani zamanın iki yönü de oyuna dahil gibidir. Bu teoride bu tarz bir zaman çift yönlülüğünü içine alıyor. Diyor ki eğer beyin bir seçim yapacaksa bu seçim tüm blok evren boyunca tutarlı olmalı. Belki de beynin gelecekteki durumu ile şu anki kuantum olayı arasında gizli bir uyum var. Böylece neden sonuç döngüsü kapalı ve tutarlı oluyor. Bir bakıma bilinç bir zamanlar arası aracılık yapıyor. Geçmiş ve geleceği birbirine bağlayan bir tutarlılık kuralı koyuyor. Zaman çizgisel ve tek yönlü olmayabilir. Ve eğer değilse bilinç bundan faydalanarak kendi deneyimleyebileceği istikrarlı bir gerçeklik örgüsü seçiyor olabilir. Son olarak bu teorinin beyin demesi çok önemli. Önceki bilinç dalga fonksiyonunu çökertir fikirlerinden Wigner, von Neumann'ın görüşleri gibi farkı burada. Eski görüşler soyut bir zihin veya mistik bir bilinç kavramına işaret ediyordu. Bu da bilim insanlarını rahatsız ediyordu. Çünkü ölçülemez bir hayalet gibi geliyordu. Bu yüzden pek çok fizikçi bu işlere girmeyelim mistisizme kaçar diyerek bilincin rolü fikrinden uzaklaştı. Wigner bile önce savunduğu bu fikri sonra bu biraz kişisel bir fanteziymiş diyerek terk etti. Bu teori ise adeta o eski fikri güncelleyip sağlamlaştırıyor. Beyinde olup biten EEG ile görüntüleyebildiğimiz fiziksel bir olgu. Ruhani bir bilinçten değil, etiyle kemiğiyle çalışan bir beyinden bahsediyoruz. Bu konuyu bilimin alanına çekiyor. Artık bilinç dalgası gibi belirsiz laflar yerine nöronal osilasyonlar, faz uyumu, beyin bölgeleri gibi ölçülebilir terimler var. Ayrıca bilinç dediğimiz olguyu da doğanın bir parçası haline getiriyor. Bilinç fizik kuramlarına dahil edilmesi gereken bir bileşendir demiş oluyoruz. Bu çok önemli bir felsefi mesaj. Eğer bu teori haklıysa bilinç ve beyin faaliyetlerimiz evrenin hikayesinde es geçilemeyecek aktörler olur. Biz de kendimizi sadece izleyici değil, oyuncu olarak görmeye başlarız. Sonunda dönüp kendimize bakıyoruz. Biz kimiz? Evrendeki rolümüz ne? Eğer bilinç evrenin işleyişinde aktif bir rol oynuyorsa kendimize daha büyük bir sorumluluk atfetmemiz gerekir. Yoksa bu yalnızca doğanın başka bir otomatik mekanizması mıdır? Bunlar üzerinde düşünmesi bile insanı derinlere götürüyor. Videoyu kapatırken sizi biraz bu sorularla baş başa bırakalım. Gerçekliği seçen bir beyin fikri sizce makul mu yoksa fazla iddialı mı? Sizin görüşünüz ne olursa olsun evrenin sırlarını anlamak için beyin ve bilinci de denkleme katmak gerektiği fikri gittikçe popülerleşiyor. Yorumlarda düşüncelerinizi duymayı çok isteriz. Bu tür konular sizi heyecanlandırıyorsa videomuzu beğenmeyi ve benzer meraklı zihinlerle paylaşmayı unutmayın. Belki de hepimiz farkına varmadan evrenin gidişatında küçük de olsa bir söz sahibiyiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.